Herkese selamlar. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Haftanın ikinci Ece Sevim'le dosya programıyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta oldukça yoğun başladı malumunuz. Bizim de bu bağlamda özellikle haftanın ortasında dosyalarımızda dolu dolu neler var? Öncelikle biliyorsunuz sizler de sosyal medyadan yakinen takip ettiniz. Furkan Vakfı'na operasyon gerçekleştirildi ve Furkancıları konuşacağız öncelikle. Ardından biliyorsunuz Süleymancılarla ilgili yapılan operasyonun da Alihan Kuriş Suç Örgütü kapsamında ele alınması meselesi var. Orada da bazı gelişmeler var. Biraz onlara göz atacağız ve Süleymancıların merhum lideri Arif Ahmet Denizolgu'nun Fethi Kabir faaliyeti gerçekleşti. Yani mezarı açıldı. Bununla ilgili çok önemli bir gelişme bu. Bunlarda neler var, neler yok, neler oldu, neden böyle bir şey yapılıyor? Bunlara bir göz atacağız. Ve Ekrem İmamoğlu. Bugün hem biraz Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nde parayla adaylaşma süreçlerine göz atacağız. Hem de İBB davasında neler oluyor bitiyor. Biraz oraya böyle bir odağımızı kaydıracağız. Bir süredir Ekrem İmamoğlu ve İBB konuşamamıştık. Bunu bekleyen de izleyicilerimiz vardı. Böyle mesajlar da vardı. Onlar da çok ilgili takip edeceklerdir diye değerlendiriyorum. Onun haricinde biliyorsunuz çok uzun bir süredir İstanbul merkezde yürüyen bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması var. Bu soruşturma kapsamında da gelişmeler var. Onun haricinde özellikle başka operasyonlarda da uyuşturucu testlerinin yapıldığını gözlemledik. Artık uyuşturucuyla mücadele topyekün bir devlet politikası haline gelmiş durumda. Onlar hangi isimler, hangi önemli isimler? Bunu birlikte bir göz atacağız. Ayrıca özellikle Yeni Parti'de bazı gelişmeler var. Yeni Partili Cemal Engin Yurt'un oğlu ifadeye çağrıldı. Neden çağrıldı? Soruşturma dosyasında neler var? Bunlara göz atacağız. Bugün planımız bu şekilde. Önden bir böyle görmüş olduk, göz atmış olduk. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir gözüm inşallah böyle ekranda olacak. Çok güzel mesajlarınız var. Teveccühleriniz için hepinize müteşekkirim. Nerelerden geldiğinizi, izlediğinizi de lütfen yazın. Onları da bir görmüş olalım. Ben hani yakından sizi de takip edebilmek istiyorum bir yandan. Ve hemen yayının başında hatırlatalım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve özellikle hype yapmayı unutmayın. Hype yaptığınız zaman haftada 3 hakkınız var ücretsiz olarak. Skor tablosuna giriyoruz ve daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Kararlı adımlarla birlikte büyüyoruz. Ece Sevim'le dosya gerçeği konuşmayı, olguyu algıların önünde tutmaya devam ediyor. Mesajlarınızı keyifle okuyorum. Elimden geldiğince de dönmeye çalışıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hemen yüksek müsaadenizle slaytımı sizler için paylaşmış olayım. Evet, kuytulculara operasyon. Alparslan Kuytul biliyorsunuz aslında muhalif cemaatlerden olarak adlandırılıyor ama neden bir cemaat siyasal olur? Bu da ayrı bir konu. Biz bunu aslında Süleymancılar üzerinden gördük. Son yaptığımız bu Süleymancılık dosyası ile ilgili çok ses getirdi. Çok güzel yorumlar yaptınız. O dosyayı belgesele çevirme niyetindeyim. İnşallah detaylı bir şekilde hazırlıklara başladım. Kısa bir süre sonra size bildirmiş olurum. Burada aslında biraz da cemaatlere bakış açısı da önemli diye düşünüyorum. Çünkü hem Alparslan Kuytul hem aynı şekilde Süleymancılık burada bir açık açık ta geçmişten gelen bir siyasallaşma durumu var. Hani siyasal İslam dedikleri şey aslında biraz da bu. Yani hani mesele devlet yönetimiyle mi ilgili yoksa İslam'la mı ilgili? Burada biraz ayrımlar var ve devlet meseleye inançsal açıdan bakmıyor. Biz tabii ki araştırmacı gazeteci olduğumuz için her perspektiften, her bakış açısından bakmaya çalışıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Özellikle tarihsel yapı bizim için çok önemli. Fakat devlet suç penceresinden bakıyor. Yani cemaatler ve örgütlü yapılar biliyorsunuz suça çok meyilli. Çünkü şöyle bir arka planda işleyen bir düzen oluyor. Eğer ki şeyhe tam bir biat kültürü gelişiyorsa ya da oranın liderine, bu yapının liderine çok böyle sorgulama imkanı olmuyor. Çünkü sorgulamaya başladığınız noktada da cemaatten atılabiliyorsunuz ya da topluluktan atılabiliyorsunuz ve kitle psikolojisinde kandırılmaya çok müsait bir ortam var. Ve
Özellikle siyasallaşan cemaatler de bu noktada biraz devletin odağını oraya sevk etmesini sağlıyor. Nasıl? Çünkü vatandaşın kendi gözüne perde indiği noktada bile güvencesi aslında devlet. Ve şu anda Alparslan Kuytul üzerinden de yürütülen soruşturma bu noktada tam olarak suç odaklı ilerliyor. İlk olarak yansıyan bazı bilgiler var. Bu bilgileri birlikte bir göz atalım. Öncelikle Merkez Adana. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen bir operasyondan söz ediyoruz ve Kuytulucular Suç Örgütü soruşturması olarak siyasal ve toplumsal tarihimizde bugün yerini almış bulunuyor. Ve yapılanmanın lideri Alparslan Kuytul gözaltında. Gözaltına alınırken de yapılan kayıtları belki gözlemlemişsinizdir. Hanımıyla birlikte orada. Hanımı biraz daha böyle cevval, sürekli açıklamalar yapıyor, değişik açıklamalar yapıyor. Hatta bir videosuna denk gelmiştim. O videosunda böyle tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeleri silkeleyecekmiş, gel de silkele diye bir konuşması vardı. Bu minvalde gel de bizi döv gibi bir konuşması olduğunu gözlemledim. Cevval ön planda bir hanım, o da gözaltında. Yine Alparslan Kuytul gözaltına alınırken de daha böyle aslında direnişçi İslamcılık dedikleri sosyalizmle çok yakın ilerleyen, oradaki o sosyalist direniş tarihiyle çok yakın ilerleyen pozlar vermeyi seviyorlar. Orada da öyle gözlemledik. İşte Alparslan Kuytul, beni evimde aldınız, yakalanmadınız, sanki kaçıyormuşum gibi bir algı olmasın diyerek mesela tepkisini koydu. Kelepçeye karşı tepkisini koydu. Yani hani bazı örgütlerde de vardır bu. Hani sadece suç örgütlerinde değil, bu arada terör örgütlerinde de, bu olaydan bağımsız söylüyorum. Yıllardır gözlemleyen bir gazeteci olarak şu vardır mesela, hani gözaltına alınırken devlete karşı tavrımı koyayım. Böylece demesinler ki direnmedi gibi. Mesela DHKPC ile ilgili de gözlemlersiniz. MLKP'de, sol tandaslı örgütlerde de bunu çok fazla gözlemlersiniz. Burada da ilginç bir husus var. Alparslan Kuytul'da hep böyle daha sert ilerleyen bir yapı ve sürekli siyasi açıklamalar yapıyor. Yani aslında benim hiç Alparslan Kuytul'un İslam'la ilgili yaptığı bir açıklama ya da dinle ilgili, inançla ilgili yaptığı bir açıklama hiç dikkatimi çekmemiş. Hep siyasetle ilgili açıklamaları. Burada da zaten inançtan bağımsız yürüyen bir soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ve burada neler var? Suçla alakalı olarak değerlendirilen hususlardan suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgütü yönetime üye olma. Biliyorsunuz örgüt soruşturmalarında bunlar çoğunlukla oluyor. Ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, burada da bir kara para soruşturması olduğunu görüyoruz. Sosyal medyada kuytulcuların genel olarak aslında işte çok da parayla pulla işleri olmadığına yönelik bir propagandanın seyredildiğini gördüm. Ama eğer ki bir ön hazırlık olmazsa, bir masak çalışması, bir bilirkişi çalışması olmazsa, genelde örgüt de olsa aklama suçunu genelde soruşturmanın başlangıcında koymuyorlar, fakat adli kaynaklardan edindiğimiz bilgilerde aklama suçunda olduğunu görüyoruz. Yani muhtemelen sosyal medyada propagandasını yaptıkları gibi değil. Biz burada biraz firmaları konuşacağız, parayı konuşacağız gibi görünüyor. Peki hangi şehirlerde operasyonlar yapıldı? Adana'da, Niğde'de, Elazığ'da, Osmaniye'de, Gaziantep'te 49 adresten söz ediyoruz. Buralarda arama ve örgütsel doküman vesaire her ne varsa el koyma işlemleri gerçekleştiriliyor ve yine şüphelilerin yakalanmasına yönelik de emniyet kuvvetlerinin ummalı bir çalışması var. Şimdi burada 2018 yılında aslında benzer bir operasyon gerçekleştirilmişti ama adli kaynaklar diyorlar ki bu soruşturmayı yapanlar, bu yapılanma o dönem evet biraz zayıfladı fakat yeniden organize oldu, daha da güçlendi. Hatta bu böyledir, bir kitleye bir otorite, devlet otoritesi tarafından da bir müdahale olduğunda saldırı olarak algılandığı için küçülür, mobilize olur ve daha da birbirine iç içe geçer, daha böyle mobilize bir şekilde hareket eder. Burada da o yüzden daha çok ticarete odaklanıp ticaret üzerinden, ortaklıklar üzerinden finansal olarak güçlenmeyi hedeflediklerine dair değerlendirmeler var. Ve birçok CİMER başvurusu olmuş, Kuytullarla ilgili olarak şikayetler olmuş, ihbar mailleri olmuş. Hem CİMER üzerinden hem emniyet üzerinden pek çok ihbar olduğunu görüyoruz. Ve bu
şöyle söyleyeyim size, kuytulcuların içerisindeki üyeler, yani örgüt mensubu olarak kabul edilen, suç örgütü mensubu olarak kabul edilen isimler dahi şikayetlerde bulunarak hem bizim sosyal hayatımıza hem ticari hayatımıza müdahale ediliyor diye şikayetlerde bulunulmuş ve toplanan paralardan bahsedilmiş. Tabii ki kurban parası yine var. Biliyorsunuz Süleymancılar üzerinden de dönen bir bu tartışma vardı. Hem kurban topluyorlar hem kesmiyorlar gibi bir iddia vardı ve o da yine soruşturmanın konularından birini oluşturuyordu. Burada da Ramazan kulisi, zekat, fitre adı altında bakın sürekli para toplanıyor. Cemaatlerde sürekli para toplanıyor ve insanların dini inançları üzerinden orada Allah rızası için yaptıkları faaliyetler daha sonra başka bir şey olarak karşılarına çıkıyor. Devlet aslında bu paranın biraz da peşinde, izinde diyebiliriz. Buradaki örgütte özellikle Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında kendi isimleriyle firma kurmaları için, o firmalarda ortaklıklar yapmaları için, yine ona göre de mal edinmesi, malların aktarılması gibi bazı kişiler yönlendirilmiş ve bu yönlendirilen kişiler üzerinden de yöneticilerle bir iltisak kurulmuş ve para çevrilmiş gibi bazı iddialar var soruşturmanın detaylarının arasında. Yine bir isim var, müşteki olarak geçiyor. O da kuytulculardan birisi. Hanımı da kuytulun zaten yakınında olan isimlerdenmiş. İmam nikahlı eşi. Onunla ilgili bazı ifadeleri var. Onlara birlikte göz atacağız. Ve özellikle burada savcılık net bir şekilde belirtiyor. Diyor ki biz herhangi bir inancı, dini yapılanmayı vesaire bir inanç grubunu hedef almıyoruz. Biz burada bir suç gördüğümüz için bu suç üzerinden bir yürütülen soruşturma ve operasyon var. Bunları gerçekleştiriyoruz diyorlar. Böyle detayları şimdilik hızlıca bu şekilde diyebiliriz. Aynı zamanda da bu arada kayyım meselesi var. Yine bahsettik firmalar, bu firmalara kayyım atandı. Hangi firmalar olduğuna birlikte biraz göz atalım. Öncelikle Levent Börek. Mustafa Levent Tamtürk'ün yetkilisi ve ortağı olduğu Levent Börek'e kayyım atandı. Ali Kürer'in yetkilisi olduğu Adana Gizem Turizm, İsmail Karadeniz'in Büyükçukurova Sağlık Hizmetleri, Mahfuz Çamlı'nın Çamlıoğlu İnşaat, Mustafa Fidan'ın GF Seyahat şimdilik burada kayyım atanan firmalar arasında ama aslında biz de başlangıçta öyle olarak düşünmüştük. Fakat bu Levent Börek, bilinen Levent Börek, markası daha çok bilinen bir Levent Börek. Hayır bu biz değiliz, bu başka bir firma. Yani biz LB Börekçilik gıda sanayiyiz. Fakat onlar o değil. Onlar ne demiştik? ML. Evet, Mustafa Levent Tamtürk'ün Levent böreği. Tabii bunlar soruşturma kapsamında önemli hususları olduğu için onun da altını çizmiş olalım. Evet, şimdi burada bu arada hemen bu iddialara girmeden önce Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek de bir açıklama yayımladı Furkancılar Vakfı ile ilgili yapılan operasyonlara yönelik. Furkancılar olarak bilinen yapının suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetler üzerinden elde edilen gelirler mercek altında dedi. Evet. Şimdi burada atamaların haricinde, Levent Böreği atamaların haricinde Koray Sarısaçlı isimli bir şahıs var. Hastane sahibi olarak geçiyor bu şahıs ve bazı ifadeler veriyor, birkaç ifade veriyor. Müşteki olarak Alparslan Kuytul'dan ve yakınındaki çevresinden oldukça şikayetçi, çünkü başına gelmedik kalmamış iddiasına göre. Peki neler söylüyor? Diyor ki kaçırıldım ve şiddet gördüm. Günlerce alıkoyuldum ve hem darp edildim hem de elektroşoka maruz bırakıldım. 30'a yakın senet imzalatıldı bana ve icbaren tabii 6-7 milyonluk senede imza attım. Ve sonra dediler ki bana işte sen Furkancıların ismini temize çıkarman gerekiyor. Çünkü sen şu anda işte bir yerlerde konuştuğunu düşünmüşler herhalde. Video çekmesini istemişler ve 3-4 kez kendisine Alparslan Kuytul tarafından gönderilen videoyu çektiğini söylüyor. Ve daha sonra da ifadesiyle alakalı olarak adliyenin otoparkında savcıya ne söylemesi gerektiğiyle ilgili
kendisinin baskı altında tutulduğunu anlatıyor. Burada biraz ifadelerine göz atalım. Tabii burada hani söylediklerinin ne kadarı tam olarak doğru, ne kadarı değil, ne kadarı kendini kurtarmak maksadıyla söylediği bir ifade, bunları savcılık değerlendirecek ama müşteki kapsamında ele alındığını söylemiş olalım. Diyor ki mesela orada tam kaçırılma faaliyetiyle alakalı olarak süreci anlatırken beni ayaklarımdan tuttu ve araca soktu diyor Haydar isimli şahıs. Aracın içerisinde yanılmıyorsam Yusuf ve Haydar'la birlikte 4-5 kişi vardı. Araçta beni darp ettiler, elektroşok verdiler, gözlerimi bağladılar. Araç içerisinde Yusuf bağırarak bir şeyler söylüyordu. Aynı zamanda bana vuruyordu. Araçtayken telefonumu aldılar. Yusuf benden telefonumun şifresini istedi, ben de verdim. Kız kardeşim Fera'ya atılan mesajları Yusuf atmıştır diyor. Araçla nereye gittiğimizi bilmiyorum. Tutsak alındığım süre boyunca yaklaşık 30 tane senet imzalattılar. Benim arkamı çevirip senetleri imzalamamı söylediler. Hatta kendilerinin söylediği gibi senet bedellerini de ben yazdım. Bedelleri istedikleri gibi dolar cinsinden yazmıştım. 6-7 milyonluk bir diyor senet imzaladım ve hamiline olarak yazdım. Başta kabul etmedim ancak ellerindeki cisimle beni darp ettiler. Ayrıca ailemle tehdit ettiler. Sonra imzaladım diyor. Birkaç ifadesi daha var. O ifadelerde de başına vurduğu cisimle başının kanadığını vesaire oradaki şiddet ifade yani iddialarını anlatıyor ve işte senede zorlandığını. Şimdi buradaki soru şu mesela hani bu şahıs neden kaçırılıp dövülerek senede zorlanıyor gibi iddiası şu. Ben diyor hastane işletmecisiyim ve beni aslında ticareten bitirmek istiyorlar diyor. Hani böyle ifadeleri var. Benim üzerimden işte şu paraları almak istediler, beni borçlandırdılar. Bir de kız kardeşiyle bir sorunu varmış bu para işleriyle alakalı olarak. Kardeşiyle de görüşmüyormuş. Aslında ailecek Kuytullarla birlikte iç içe olan örgüt içerisinde olduğu görünen bir şahıs. Eşinin, imam nikahlı eşinin zaten Kuytullarda olduğunu da anlatıyor. Çünkü Alparslan Kuytu'la direkt olarak kendisini zaten görüştüğünü de söylüyor. Hani beni o yönlendiriyordu gibi diye bu konularla ilgili şöyle yapacaksın, işte senetlere şöyle imzalayacaksın gibi konularda beni Kuytul yönlendiriyordu diyor. Eşi de aracı oluyormuş hani bu mesaj iletişim gibi. Kendi ifadesi bu şekilde. Mesela video kaydından bahsediyor. Kendilerinin söylediği şekilde haklarında şikayetçi olmayacağımı, suç duyurusunda bulunmayacağımı ve imzaladığım senetlerle ilgili bir şey söylemeyeceğimi söylettiler. Hatta benim, eşimin ve kızımın üzerine kayıtlı hisseleri ve gayrimenkul devirleri için vekalet vereceğim hususunda da bir video kaydı almışlardı. Alıkonulduğum süre boyunca da kimseyi görmedim. Gözlerim sürekli bağlıydı. Ancak konuşmalarından bir şahsın daha önce tanıdığım Erol Ardıç isimli şahıs olduğunu anladım. Şimdi iddia çok vahim. Yani böyle eskiden arazi mafyası falan olurdu. Tefeciler böyle adam kaçırırlardı. İşte borçları için şey yaparlardı. Şimdi artık suç örgütleriyle, eski suç örgütleriyle, yeni nesil suç örgütleriyle inanılmaz güçlü bir şekilde mücadele eden bir devlet yapılanması var. Çok daha az duyuyoruz bunları. Çünkü daha biz olay olmadan önleyici istihbarat devlet devreye giriyor ve çoğunu buradan alıp götürüyor. Şimdi burada öyle iddialardan bahsediyor ki şimdi bu iddialarla gidip de örgüt içerisinden birisinin bu devlete başvurup şikayetçi olması neticesinde mesela soruşturma açılmaması mümkün değil. O yüzden zaten bile inançla da alakası yok. Burada bildiğiniz ticaret faaliyetlerine müdahaleyle alakalı, gaspla, darpla pek çok şeyle alakalı husus var. Ve mesela Alparslan Kuytu'yla görüşmesini anlatıyor. Beni serbest bıraktıklarında 2 araç olduklarını düşünüyorum. Çünkü benim bulunduğum araçta beni takip et şeklinde bir beyanda bulunulmuştu. Araç içerisinde kimler olduğunu bilmiyorum. Serbest bırakıldıktan sonra çok geçmeden eşim Asuman'la birlikte 5. notere giderek Rıdvan isimli şahsa genel vekalet verdik. Eşime vekalet vermesini ben söylemiştim. Çünkü şahıs beni alıkoydukları dönemde beni bu şartla bırakmışlardı. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Alparslan Kuytul'un beni çağırdığını söylediler. Ben de Bankalar Caddesi'ne Abidinpaşa'da bulunan Furkan Nesli dergisinin ofisine gittim. Burada Alparslan Kuytul'la görüştüm. Kendisi bana genel vekaletin verilmesi için notere birini göndereceğini söyledi. Zaten bu görüşmeden sonra kısa süre içerisinde de Rıdvan isimli şahsa biz bu vekaleti verdik diyor.
Ayrıca Furkan Nesli dergisinde bulunan kişiler benim sürekli ofise gelip gitmemi söylediler. Benim kendileriyle birlikte olduğum izlenimi vermemi istiyorlardı. Baskı altında olduğumdan söylenen her şeyi yaptım diyor. Şimdi bu kısım biraz şey geldi bana sadece. Hani oralara gitmeye devam ediyorsun. Bu bir hani o gizleme, cover dedikleri gibi örtülü bir şey mi? Yoksa aslında zaten örgütün içerisindeydin ve sonradan fikir değiştirdiğin için hani gibi bir şey mi oldu? Bunlar hep soruşturma kapsamında ortaya çıkacak. Peki başka neler söylüyor senetler haricinde? Yine ayrıca adliye otoparkında ne söyleyeceksin talimatı meselesi var. Bu çok kritik bir ifade. Soruşturmanın saç ayaklarından birini oluşturuyor. Ayrıca da daha sonra zaten hani daha ifadeler gelmedi. Ne oldu ne bitti tam orada detaylara hakim değiliz ama masak raporları geldiğinde biraz daha iyi hakim olmuş olacağız. Bu ifade şeyleri verdiği sıralarda 21 Eylül sabahından söz ediyor. Adana Adliyesi'ne gittiğinde orada vakıflarla bağlantılı olduğunu söylediği avukatlar tarafından görüştürüldüğünü anlatıyor. Ve adliyenin otoparkında araç içerisinde kendisine videoda ve Cumhuriyet Savcısının önünde neler söylemesi gerektiğinin deklare edildiğini belirtiyor. Yine kendi özel avukatları varmış ama yanına geldiğinde onunla görüşmemesi için önden talimat verdiğini ve bu yüzden de bunu kabul edemediğini belirtiyor. Daha sonra da 9 Kasım'da yeniden savcılığa gidip 21'inde verdiğim ifade gerçeği yansıtmıyor. Çünkü ben o zaman böyle bir baskı altındaydım. Ben şu anda yeni ifademi vermek istiyorum diyerek ifadesini veriyor. Savcılıktan çıktıktan sonra tekrar bir video çekildiğini ve bu kez canlı yayına çıkarılıp konuşturulduğunu söylüyor. Yine bir burada evinden alınıp Furkan Nesli dergisine götürüldüğünü ve Alparslan Kuytul'dan bizzat gelen talimatlar neticesinde bu şekilde fiziki baskıyla iradesine ipotek koyularak harekete zorlandığını ve ne söylenirse harfiyen yerine getirilmesine yönelik talimatların bulunduğunu söylüyor. Burada da tabii genel vekaletle ilgili olarak kendisinin sahip olduğu özel Koru Park Hastanesi, Kabasakal'daki villa, Yumurtalık ilçesindeki deniz evi üzerindeki her türlü satış ve tasarruf imkanı için genel vekaletin verildiğine yönelik söyleniyor. Yine dergide de dergiye gel sürekli sohbetlerde de en önde otur deniliyor. Eğer ki bizim istediğimiz gibi de ifade vermezsen biz burada davada sana ceza aldırırız diye de belirtiyor. Yani daha çok burada e, hani iradesi üzerine ilerleyen ve Alparslan Kuytu'nun talimatlarıyla baskı altında olduğunu söyleyen bir müşteki ifadesi var. Ne var? Cebir var, tehdit var, zorla, adam kaçırma, gasp, darp her şey var. Burada adi olaylar ne kadar adi olay varsa hepsi burada var gibi görünüyor. Şimdi Alparslan Kuytul meselesinde basına yansıyan yalnızca bu özellikle müştekinin ifadeleri var ve Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalarla adli muhabirlerden edindiğimiz üstü kapalı bilgiler var. Derinleşecektir. Biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz inşallah. Ama Süleymancılar cemaatine lideri olan Alihan Kuriş üzerinden de biliyorsunuz yürütülen bir suç örgütü soruşturması var. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında bazı gelişmeler oldu. O gelişmeler Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Onun o sahip olduğu bir depoda yapılan aramada herkesi şaşırtacak derecede çok altın bulundu. 200 kilo altın. Yaklaşık 1,3 milyar TL'ye tekabül ettiği söyleniyor. 1,34 milyar. Yani bu kadar altın neyin nesi derken herkes şu görüntüler karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yani polis memuru da çok nizami çekmiş fotoğrafı. Böyle külçeleri tek tek dizmişler. 500 euro falan var böyle sol alt köşeye baktığınızda. Devasa yani hani külçeler. Şimdi bunlar kayıt dışı olmayan para, yani kayıt dışı para bunlar. Kayıtlı para değiller. Ve kaynağı belli değil. Yani bu paranın nereden edinildiği, ne yapıldığı belli değil. Soruşturmada bu paraların nereden geldiği soruşturuluyor. Yani işte müritlerden mi toplanmış, onların kurban paralarından mı toplanmış, yoksa o masak raporlarını konuşmuştuk ya orada yine nakit alımlar, satımlar vardı, nakit hacimler vardı. Oradaki gibi kayıt dışı bir para aklama faaliyeti mi var? Neden bir cemaat liderinin
Bir öyle rastgele yapılan, adrese yapılan deposundan bu kadar altın çıkar. Yani bu kadar altını hayatı boyunca ne kadar kaç insan yan yana görmüştür? Çok ilginç, enteresan bir husus. Şu anda biliyorsunuz Alihan Kuriş, Süleymancılar lideri, cemaatin silsiledeki son şeyhi lideri diyebiliriz. Ve kendisinden önce gelen başka bir lider vardı. Arif Ahmet Denizolgun. Ne demiştik? Anasol Bey hükümetinde Mesut Yılmaz'ın Ulaştırma Bakanıydı Deniz Olgun ve kısa bir dönem bakanlık yapmıştı. Cemaatin de yaklaşık 2000 Kemal Kaçar hayatını kaybettiğinde 2016'ya kadar 16 senelik bir liderlik serüveni var. Ve şu anda Fetih Kabir yapıldı. Nedir bu? Yani aslında cemaatin liderinin öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor. Bu noktada da şu anda ilgi çeken, enteresan olan husus zaten aile içerisinden bu başvurunun yapılmış olması. Yani diyorlar ki burada bizim amcamız öldürüldü, şüpheli bir şekilde öldü ve bu yüzden de biz bu bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bu cinayetin aydınlatılması için hemen Adalet Bakanlığı'na başvurularda yapıyorlar. Biliyorsunuz failli meçhul suçları araştırma bürosu Sayın Adalet Bakanımızın kurduğu daire başkanlığı inanılmaz işler yapıyor. Yakın dönemde de Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etmişti. Yine Muhsin Yazıcıoğlu suikastiyle ilgili de araştırmalar yapıyor. Behçet Cantürk vesaire. Yakın dönemde de 90'ların bile faili meçhullerine şu anda Adalet Bakanlığı masasına dosyaları dizmiş durumda. Ve burada da aslında hiç hesapta yokken bir anda eski Ulaştırma Bakanı'nın faili meçhule kurban gittiği iddiasıyla, aileden gelen bir iddiayla mezar açıldı ve bugün Karacaahmet'te yapılan Fethi Kabir işleminde adli tıp tarafından örnek numune alındı ve bilimsel bir şu anda incelemeden geçecek. Bakalım bu inceleme neticesinde öldürüldü mü Sayın Eski Bakan merhum cemaat lideri yoksa eceliyle mi hayatını kaybetti? Bunun ortaya çıkması bekleniyor. Ummalı bir çalışma var. Peki bu noktada acaba neden ölümden şüpheleniliyor? Yani bu ölümün şaibeli olduğundan şüpheleniliyor. Neden bunun bir cinayet olduğu değerlendiriliyor? Öncelikle vefatın resmi mercilere geç bir şekilde bildirilmesi şüpheli bulunuyor. İkinci bir hususta ceset üzerinde bulunan bazı bulgular var ve bu bulgular aslında eceliyle ölmemiş olabileceğine yönelik iddiaları güçlendiriyor ve dönemin adli tıp incelemelerinin de eksik ya da hatalı olabileceğine yönelik de bazı iddialar var. O dönem avukatlar eliyle de yapılan başvurular var ancak soruşturma kapatılıyor, devam etmiyor. Zaten devam eden bir cemaat yönetimi var bir yandan da o yüzden hani onun da gücünün etkisinin olduğu değerlendiriliyor. Muhtemelen o yüzden aile de böyle düşündüğü için artık elinden bir şey gelmediğinden kenara çekiliyor. Ancak gördüğünüz üzere Adalet Bakanı dosyanın kapağına hiçbir şekilde bakmadığı için burada da başvuruyu hemen titizlikle ekibiyle ele alıyor ve bir anda mezar açılması kadar hızlı da ilerleyen bir sürecin içerisinde buluyoruz kendimizi. Biliyorsunuz Fatih Süleyman Denizolgun eski AK Parti milletvekili 2023'te yeniden aday olmuştu ancak seçilememişti AK Parti'den. Babası da AK Parti'nin kurucularındandı Mehmet Beyazıt Denizolgun yani Arif Ahmet Denizolgun'un büyük ağabeyi. Şimdi bu aile kendileri bu şikayet dilekçesini verdiler Adalet Bakanlığı'na ve orada şikayette şüpheli olarak 3 isim yazmışlardı. Birisi Ayşe Gülderen Kuriş, diğeri de oğulları Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş. Hilmi Tuna Kuriş az evvel altınları bulduğumuz deponun sahibi, gördüğümüz altınların sahibi. Alihan Kuriş de zaten görselini gördüğümüz cemaatin lideri. Yani amcalarını aslında öldürmekle şüpheli durumdalar. Yani çünkü bu arka planda aslında bir cemaat yönetiminde şöyle bir şey var. Amcayı öldürdü, işte anne plan yaptı, amcayı öldürdü ve birlikte kendi oğlunu yönetime geçirdi gibi bir iddia var arka planda açıktan söylenmeyen ama şikayet dilekçesi bu. Neden? Çünkü motivasyonda cemaatin yönetiminin oğluna geçmesi.
Yani burada böyle bir süreç var. Adalet Bakanlığı da süreci yakından takip ediyor. Evet. Yine Incredible'a teşekkür ediyoruz destekleri ve katkıları için. Süper teşekkürler ve süper chatler üzerinden de sorularınızı iletebilirsiniz. Yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Ve burada Deniz Olgun, Arif Ahmet Deniz Olgun aynı zamanda da Alanya'da faaliyetleri vardı biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu. Şimdi ben bu süreci araştırırken yine Ekrem İmamoğlu'nun bir videosuyla karşılaştım. Bu videoyu da zaten şöyle birlikte bir göz atalım, inceleyelim istiyorum. 2023 senesinde Alanya'da bir siyasi konuşma yapıyor. 2023 seçimlerine 16 gün var. Yani seçim oldu olacak, o istiyor. Neden o isteyebilir İBB Başkanı? O dönem hatırlayacaksınız. Hani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun tartışmaları vardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. Altılı Masa'da Meral Akşener o dönem çok istiyordu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını. Ve böyle sarıldıkları pozlar vardı, hatırlayın. O dönem artık hani biraz da altılı masayı da ikna edebilmek için Kılıçdaroğlu uzlaşmacı tavrını ortaya koydu ve iki ismi de Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak böyle bir adaylaştırdı. Bu adaylık içerisinde de siyasi mitingler yaptılar. Yani böyle bir heves olduğu için o hevesi de oraya taşımış oldular. Görüyoruz ki Alanya'ya gidiyor Ekrem İmamoğlu ve orada Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı sıfatıyla o istiyor. Bu videoyu birlikte bir izleyelim istiyorum. Bir bakanını hatırlatayım. Allah rahmet eylesin. Bu topraklardan çıktı. Buraya yurtlarıyla, yatırımlarıyla, camileriyle hem maddi hem manevi büyük katkılarda bulundu. Rahmetli Ulaştırma Bakanı, kendisini bilirim, Ahmet Deniz Olgun. Buraya gelmek için indiğimiz Gazi Paşa Havalimanı'nı da o yaptı. Hani niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani biri var ya, özellikle altını çizdim bu havalimanının. Biri var ya, her havalimanını ben yaptım diyor. Hani şaşırır burayı da der, ben şimdiden uyarayım. Onu rahmetli Deniz Olgun yaptı. Ona kalsa Türkiye'deki her şeyi o yaptı. Sanki ondan önce bu memlekette hiçbir şey yoktu. Allah aşkına, yahu biz, bakın bu memleket belki 100 yıllardır. Neyse, propagandasının sonuna artık daha şeye gerek yok. Mantığını anladık. Sesi de kısılmış. Verdiğim rahatsızlıktan ötürü bir yandan da kusura bakmayın. Şimdi burada ne söylüyor? İlginç bir şekilde Alanya'ya gidiyor ve merhum Süleymancıların liderinin ismini anarak o istiyor. Bak, daha önceki zaten yayınlarda aktarmıştık Ekrem İmamoğlu'na Süleymancı cemaatinin verdiği desteği. Bu ilk kez aslında çok net bir şekilde de başka bir kayıt olmuş oldu. Bunu da burada görmüş olduk. Oldukça ilginç bir detaydı diyebilirim. Ekrem İmamoğlu dedik. Ekrem İmamoğlu hakkında bazı iddialarda bulunan bir şahıs daha oldu bu hafta. Muhittin Böcek. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Muhittin Böcek ek bir ifade verdi ve İmamoğlu adaylık için 15 milyon euro para istedi dedi. Yani kendi adaylığı için 2024 seçimlerinde, yerel seçimlerde aday olabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisinden 15 milyon euro para istediğini söyledi. Bunun da dedi 5 milyon eurosunu verdim ama 10 milyon eurosunu da Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde veririm dedi. Fakat tutuklandığı için vermedim gibi bir ifadede bulundu ve havala sistemiyle gönderdiğini söyledi. Havala sistemini de CHP'deki o CHP'yi ele geçiren klik sayesinde öğrendik. Ben de bayağı bir detaylarına hakimim, araştırdım. Şimdi konuşacağız üstüne. Öncelikle bu Muhittin Böcek'in yeni verdiği ifadesi ne zaman verdi biliyor musunuz? 16.08.2026 tarihinde. Hadi ifadenin detaylarına beraber bakalım.
Daha önce verdiği ifadeyi söylüyor. Diyor ki zaten ben bu zamanda haziran gibi verdiğim ifadede nasıl aday olduğumu anlatmıştım. O hususları değinmiştim. Orada anlattıklarım doğru. Bununla ilgili herhangi bir sorun yok ama ben bazı şeyleri de hatırladım. O hatırladım parça parça hatırlıyor Muhittin Böcek. Hatırladıklarımı bir güzel anlatacağım size diyor ve anlatmaya başlıyor. Benim daha önceki ifademde beyan ettiğim üzere Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi hususunda kendine bir takım güvenceler verdiğini ve başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştirileceğini öğrenmem üzere. Ne diyor? Muratpaşa Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmüş, sistemi öğrenmiş, adaylıklar için parayı Ekrem topluyormuş. Yani adres burası diyor. Hatırlıyor musunuz? Daha önce Canan Kaftancıoğlu'nun bir açıklaması vardı. Ankara'ya paralarını gönderenler paralarınız yandı diye. Gibi bir şey, böyle birilerine böyle bir hani aslında bu adaylıkların eskisi gibi parayla satılmayacağını anlatmaya yönelik bir şey söylüyor yani. Orada bir siyasi eleştirisi vardı. Sistemi öğrendim diyor. Muratpaşa Belediye Başkanı öğrendi. Adaylıkları Ekrem belirliyor. Ekrem'den çıkıyor bu para diyor. Yani Ekrem alıyor. Neresi adres burası. Gideceğiz orada Ekrem'e vereceğiz parayı diye. Öğrendik diyor. Ben de onun üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yellice ile havalimanına gittim diyor. İstanbul'a uçtuk. Hava yoluyla uçtuk. Yasin Yellice'yi daha önce televizyon programlarında da ben size onun ifadelerin üzerinden de anlatmıştım. Muhittin Böceğin o dönem kız arkadaşı, belediyede de işbaşı yapan Melek Kurukama isimli bir şahıs vardı. Melek Kurukama'ya, parantez açıyorum, şu anda başka bir şey anlatacağım. Melek Kurukama'ya bir araç alınması, hediye edilmesi meselesi vardı. Bu araba Muhittin Böceğin kendi kullandığı araba. Melek'e diyor ki ben bu arabayı sana hediye etmek istiyorum ama nasıl? İşte bir şekilde devir yapacağız. O kişinin üzerine oradan sana gelecek ki benden çıktığı anlaşılmasın diye. En son bir altın kuyumcu üzerinden para geliyor kadına. Sonra kadın da ifadesinde söylüyor. Diyor ki bana böyle böyle araba hediye edecekti Muhittin. Böyle oldu. Ben de onun üzerine dedim ki ya arkadaş ben haberlerde gördüm. Bu bana para gönderen kuyumcu kara para operasyonunda, dövizciler operasyonunda gözaltına alınmış, tutuklanmış. Siz benim üzerinden kara para mı akladınız diye kızdım. O zaman Yasin Yellice'yi karşıma aldım. Dedim ki Yasin bu işi sen yaptın. Bunu temizle, bu nedir? Çok kızdım. Ben hani haram yemeyen bir insanım. Asla böyle bir şey kabul edemem. Ben hediye diye kabul ettim ama eğer ki bir kara para aklama varsa benimle alakası yok diye bir ifade vermişti. Böyle bir tedirginliğiyle anlatmıştı. Ve Yasin Yellice'nin ismini ilk olarak orada duymuştuk. Daha sonra şoförleri, Muhittin Böceğin şoförleri gözaltına alındığında yeniden duymuştuk. Bu kapsamda Muhittin Böcek diyor ki ben Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye 30 Kasım 2023 tarihinde Yasin Yelice ile beraber gittim. Peki gitmiş ne yapmış? İstanbul Polat Bosporus Otel'de bir görüşme gerçekleştirdim. Ve bu görüşmede Ekrem İmamoğlu dedi ki bana Muhittincim senden başka kimseye daha bir adaylık sözü vermedim. Antalya'yı sen alabilirsin. Benim kanaatim senden yana olacak ama bunun bedeli de 15 milyon euro diye sözlü olarak bana beyan etti diyor. Şimdi burada ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağım. Merak etmeyin ben adaylığı istiyorum dedim diye de belirtiyor. Sonra da Antalya'ya dönüyor. Artık geldi, uçtu İstanbul'da Bosporus Otel'de Ekrem'le görüştü. Dedi ki ben de adaylığı tamam bedeli 15 milyon euro eyvallah dönüyorum. Hani bunu nasıl çözeceğiz? Diyor ki bir dostum seçim bütçem için ayırdığım bir para ondaydı. Bir miktar para. Ben de dedim ki İstanbul'da 5 milyon euro bir ödemem var. Seçim bütçem için sana emanet verdiğim bu parayı bana ver İstanbul'da ödeyeceğim diyor. İsmini vermek istemiyor bu şahsın ama daha önce Veli Ağbaba'ya yine adaylık için para verdiklerini söyledikleri zaman kim söylemişti bunu? Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Dedi ki bana Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba 1 milyon euro para istedi. Ben de siyah bir çantaya koydum. Ucuzda bir çanta aldım. Çanta gidecek diye çok da para harcamadım diyor. Genel merkeze gittim. Otoparktan girdim. Beni aldılar. Gittim 6. katta Veli Ağbaba'nın adamına verdim. Telefonu açtım. Veli Ağbaba'yla konuştum. Tamam mı dedi. Tamam dedim. Parayı bıraktım. Döndüm diyor. Bir de orada verdikleri 1 milyon euro var babasının adaylığı için. Ne zaman? Ocak ayında. Öyle değil mi?
Şimdi oradaki hikayedeki gibi değil ama orada Gökhan Böcek demişti ki bu paranın kaynağı olarak Yusuf Yağdoğlu. İBB davasında da ismi geçen İETT ile alakalı, ulaşım AŞ ile alakalı Remzi Baka, Yusuf Yadoğlu bu isimler geçiyordu. Oğul Böcek de dedi ki Yusuf Yadoğlu. Ali Yılmaz dedi yine bir başka dövizci. Ali Yılmaz dedi ki benimle alakası yok. Yusuf Yadoğlu bir ifade verdi mi henüz yansımadı. Ama kaynak olarak Oğul Böcek Yusuf Yadoğlu'nu göstermişti. Muhittin Böcek kaynağı korumaya devam ediyor ve paranın kendi parası olduğunu söylüyor. Ondan aldım demiyor. Çünkü bu şu demek. Sen şimdi bir iş adamından gidip 15 milyon euro, 5 milyon euro, 1 milyon euro para alıyorsan ve aday olmak için alıyorsan yarın öbür gün ben ihaleye fesat karıştıracağım ve sana 10 milyon kazandıracağım, 100 milyon kazandıracağım demek. Adam da kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyerek bu tinette bir insansa bunu gereğini yapıyor demek. Çünkü bunun tek anlamı bu. Muhtemelen bu sebepten ve bir tarafları korumak için de sesini çıkarmıyor ve kim olduğunu söylemiyor. Ama orada bir 5 milyon euroyu almak için hatta biraz da eksik kalmış ifadesini anlatıyor. Sen bunu tamamla ben 5 milyon euroyu İmamoğlu'na vermem lazım diyor. Burada da arkadaşım bana dedi ki sen niye bu parayı götürüp elden teslim ediyorsun? Daha önce ekranlarda bunun tartışmasını çok yapmıştık. Hani bu paralar özellikle rüşvet paraları, yurt dışına çıkarılan İBB'nin paraları, işte Murat Gül İbrahimoğlu uçakta, jetlerde nasıl taşımış bu paraları? Çok büyük paralar yani nasıl taşınıyor gibi. Hani biz tabii onu idrak edemediğimiz için acaba kaç çantaya sığar falan diye böyle yapay zekayı çantaları milyon dolarları yerleştiriyorduk. Fakat aslında kriminal dünyada bu iş çok da böyle olmuyormuş. Tabii ki soğuk cüzdanlar vesaire bunlar da konuşuluyordu. Ancak esas burada konuşulan mesele havala sistemi. Detaylarına bakacağız. Arkadaşı da ona demiş ki sen ne diye gidip orada parayı oraya götürüyorsun? Havala sistemi. Burada halledelim sen o da oradan gitsin parasını alsın. Anlattı diyor. Ben de tamam madem öyle bunu buradan halledelim bu şekilde dedim diyor. Sonrasında da havalı sisteminden zarflar üzerinden tekrar Ekrem İmamoğlu ile buluşmak üzere randevusunu alıp İstanbul'a yeniden Yasin Yerlice ile birlikte özel kalemi artık tanık gösteriyor yani. Yasin Yerlice de konuşacaktır bunlarla alakalı. Gittiğini ve Ekrem İmamoğlu'na bu teslimatı gerçekleştirdiğini anlatıyor. İfadede bunları görüyorsunuz. Şimdi biraz bu ifadenin detaylarına, havalanın olaylarına bir güzel bakın. Şimdi bir daha derinlemesine analiz yapacağız şimdi. Dosyayı açtık. Muhittin Böceğin ifadesini inceliyoruz. Ne diyor? 30 Kasım 2023'te ilk olarak değil mi? 30 Kasım 2023'te Yasin Yerlice ile İstanbul'a uçtum diyor. Bakalım mı birlikte? Bunu Muhittin Böceğin, bu fotoğrafı Muhittin Böceğin Instagram sayfasından aldım. Bakın sol alt tarafta tarihi görüyorsunuz. 30 Kasım 2023. Ekrem İmamoğlu'yla beraber böyle yüksek bir yerde poz veriyor. Ne demişti? Bosporus Otel'de buluşmuştuk demişti. Burası Bosporus Otel mi? Biraz böyle baktım internetten ama tam olarak uydu görüntülerinden de sokak görüntülerinden de çıkaramadım ama ortada yani 30 Kasım'da dediği gibi Ekrem İmamoğlu'yla buluşmuş ve özel bir mekanda poz vermiş. Yani aslında kendini doğruluyor. Değerli dostum diyor Ekrem İmamoğlu'yla bir araya gelerek projelerimiz ve gelecek vizyonumuz hakkında konuştuk. Gelecek vizyonu. Muhittin Böcek'le Ekrem İmamoğlu'nun gelecek vizyonu. Evet 30 Kasım söylediğini doğruluyor şu anda Muhittin Böcek. Aynı gün buluştuk diyor ve 12 Aralık 2023'te tekrar randevu istedim. Çünkü niye? 30 Kasım'da Ekrem bana dedi ki 15 milyon para kardeşim Antalya'nın bedeli. Ben de eyvallah dedim ama 5 ödeyebilirim. 10 da sen adayken veririm. Tamam anlaştık. 5 milyon euroyu vereceğim. Nasıl vereceğim? Havala sistemiyle. Bu nasıl işliyor? Hemen bu havala sistemini burada detaylandırıyorum. Şimdi 100 TL para düşünün. Yukarıya da böyle bir 100 TL'yi koydum. Cebinizde 100 TL varsa açın bakın orada seri numaraları vesaire var değil mi? Şimdi bunun fotoğrafını çekiyor Muhittin Böcek. Bu seri numara 100 TL'nin seri numaranın fotoğrafını çekiyor. Sonra bu
kayıt dışı para transfer sistemi olan Havala'yı kullanan bir dövizciye gidiyor. Yani alternatif, paralel bir ekonomiden söz ediyoruz. O hani güven, bunu kullanan insanlar bunu biliyorlarmış. Bu dövizciye gidiyor arkadaşının tavsiyesiyle ve o 100 TL'nin fotoğrafını veriyor. Diyor ki benim 100 TL'm bu. O 100 TL'nin fotoğrafı dövizcide artık. Dövizci İstanbul'daki dövizciye, bakın Antalya, İstanbul olabilir, işte Manhattan olabilir. Bunların gizli bir ağı var. Dünyanın her yerinde güven tamamen trustability üzerinden, oradaki sistem de o. Bunun üzerinden kurulu, güvenilirlik üzerinden kurulu bir sistemleri var. Antalya'daki dövizci, İstanbul'daki dövizciye Muhittin Böceğin 100 TL'sinin fotoğrafını atıyor. O onda kaldı mı? Kaldı. Sonra randevu alıyor. Bakın 12 Aralık 2023'te arıyor Ekrem İmamoğlu'nu. Ekrem diyor ki sen Muhittin'cim 17 Aralık 2023'te gel. 17 Aralık oluyor. İşte yaklaşık 5 gün sonra atlıyor. Hemen Yasin'le beraber İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a gittiğinde aynı gün seçim ofisi olarak olduğunu hatırladığı bir yapında Bodrum katında, giriş katında görüşüyor Ekrem İmamoğlu'yla. Ne yapıyor? Bir zarf içerisinde 100 TL veriyor. Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euroyu çantada getirmiyor. 100 TL, fotoğrafını çektiği 100 TL'yi veriyor fiziki olarak. İmamoğlu 100 TL'yi alıyor Muhittin Böceğin iddiasına göre. Bu hala bir soruşturma konusu olduğu için iddia olarak anlatıyorum ben size. Muhittin Böcek 100 TL'yi verince İmamoğlu'na, İmamoğlu o 100 TL'yi alıyor gidiyor. Kendisi değildir, bu işi yapacak adamları vardır. Dövizciye, Kapalı Çarşı'daki dövizciye taç döviz olduğunu söylüyor Muhittin Böcek bu dövizcinin. Taç döviz, şu anda bir sürü operasyon yapılan taç dövizden bahsediyoruz ve başka bir soruşturma kapsamında, kara para soruşturması kapsamında taç dövize gidiyorlar ve Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon euroyu çekiyorlar. Ekrem İmamoğlu'na teslim ediliyor. Şimdi bu böyle bir sistem dünyanın birçok yerinde kullanılıyormuş ve aslında yasal başlayıp gayrimeşruya da çok uygun hale getirilmiş. Çünkü senet yok, sepet yok, kişiler arasında temas yok. Bakın hem de parayı taşımak çok zor. Yani 5 milyon euroyu oradan alıp oraya götürmek devletin bir şekilde radarına girmek demek. İBAN'dan gönderecek halleri yok. Böyle bir sistem bulmuşlar ve bu sistemle Ekrem İmamoğlu'na adaylıkları belirleyen kişi İBB başkanıydı diyor. Paraları götürdük ona teslim ettik diyor yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel değil miydi? Ama Dodo'nun talimatıyla işte 1 milyon euro. Yani Özgür Özel'e ve Veli Ağababa'ya 1 milyon euro. Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon euro. Yani neyin çarkı bu? Şimdi o zaman bakın burada daha önce de söyledim. Bir senedir söylüyorum. Tüm belediye başkan adayları töhmet altında. Kimse namusuyla belirlenmiş olamaz bu iddiaların üzerine. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan söz ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki ben böyle bu şekilde sistemde bu. Şimdi tanık gösteriyor. Aynı zamanda kim var? Şu anda da taç dövizin yetkilileri de gözaltına alınmıştı, soruşturma kapsamındaydı. Orada itirafçı var mı bilmiyoruz ki. Bunun büyük bir şekilde soruşturmayla ortaya çıkarılabileceğini düşünüyorum. Ancak mesele oldukça sıkıntılı. Zaten bu kadar çok yolsuzluk operasyonunun yapılma nedeni de bu. Adayları Ekrem İmamoğlu'nun belirlemiş olması. Yani daha önceden gelen ve sisteme uymadığı için adaylaştırılmayan belediye başkanları varsa bence onlar da konuşsun. Onlar da anlatsın yani. O inanılmaz sıkıntılı. Bakın burada 30 Kasım. Şimdi bu arada önce bir şuna bakalım. Muhittin Böceğin adaylaşamama sorunu vardı. Şimdi Ocak ayı içerisinde CHP'nin biliyorsunuz Mart 2024 yerel seçimler, Ocak ayında 3 tane parti meclisi toplantısı yaptı Özgür Özel. O 3 tanesinde parça parça adaylıklar açıklandı. Antalya'da büyük şehir, yani çok önemli bir yer ve Antalya bir türlü açıklanamadı. Ya açıklanamama sebebi ilginçmiş. Bakın işte tam da Oğul Böcek Ankara'ya gidip de Veli Ağababa'nın talimatıyla 1 milyon euro verdim dediği kısım var ya, orası da buraya denk geliyor. Bu araya denk geliyor. Çünkü Muhittin Böcek aslında rahat, diyor ki ben gittim İmamoğlu'na parayı verdim. Verdim, bakın burada anlaştık, parada anlaştık. Sonra gittim verdim. Sonra buradaki fotoğrafa bakın mesela. Fotoğraf ne zaman? 19 Aralık 2023.
Verdikten sonra 17'sinde teslim ettim ya 100 TL'yi. İşte 19 2 gün sonra da atladım genel merkeze gittim Özgür Özel'in yanına. Dedim ki ya biz Ekrem'le mevzuyu çözdük. Aman ha beni adaylaştırın hemen. Parasını vermiş adam hakkını istiyor yani. Burada bakın görüşüyor. Fotoğrafları da paylaşmış. Sonra parti meclisi 4 Ocak Muhittin Böceği açıklamıyor Özgür Özel. 10 Ocak artık kesin 10 Ocak'ta açıklanır. Açıklamıyor. 11'inde uçuyorlar. Oğlu atlıyor geliyor bilmem ne para. Yani bak parayı vermiş adam bir daha para isteniyor yani. Ekrem'e verdin de bize vermedin mi diyorlar acaba? Yani orada bir daha gidip Veli Baba Ekrem'e verdin ama biz burada genel başkanız mı diyorlar yani. Sonra bir de o ifadeler var. Zaten Özgür Özel'e verdik dedikleri paralar var. 200 bin doları bir vermişler. İddialarına göre Antalya'da 1 milyon euroyu da bir vermişler. Şimdi bakın bunları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı söylüyor. Defalarca cezaevine gittiler. Bizim şerefimizdir, onurumuzdur. Muhittin Böcek işte satın alınmak istiyor falan. Bir sürü şey söylediler. Bir daha bitti gitti adam zaten ifadesini vermişti. Adam hala anlatıyor. Yani düşünün. Hala anlatıyor. Hiç öyle bir de durum yok. Keyfi yerinde yani anlatıyor adam. Bu hususta bakın 29 Ocak'ta son parti meclisinde adaylaştırılabildi. Yani buradaki ihtimal artık hani ikinci parti meclisi 10 Ocak'taki parti meclisinden sonra bir parti meclisi hani orada da zaten belki de diyecekler ki niye hala adam aday yapmadınız burada 5 milyon eurosunu aldık mı diyecekler aldılarsa yani. Çok enteresan burada da Muhittin Böceğin bir iddiası daha vardı bakın Ferdi Zeyrek 15 Ocak'ta. 29 öncesinde bir de ne dedi? Ben dedi Ferdi Zeyrek üzerinden Özgür Özel'e para verdim dedi. Bu iddiaları, ifadeleri hepsi var. Orada da 15 Ocak Sayın Bakanımız da zaten Manisa'da bir para verilmesi meselesi var demişti. Bunların hepsi soruşturma konusu ve bunlarla ilgili verilen fezlekeler var. Hazırlanan fezlekeler var. Adalet Bakanlığı da bu fezlekeleri hızlı bir şekilde ele aldı ve meclise gönderdi. Mecliste Özgür Özel'in ve Veli Ağababa'nın dokunulmazlıkları konuşulacak. Bunlar yani çok yıkıcı ve üzücü bir süreçti. Bu da böyle bir süreç devam ediyor soruşturma kapsamında. Yine sorularınız varsa bir yandan da onlara da göz atabiliriz. Evet, siz daha çok yorum değerlendirme yapmışsınız. Teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız için. Gözüme çarpmadı. Soru olunca burada çarpınca geçeriz. Özellikle detaylara bakarız. Şimdi İBB meselesinde daha önce anlattığım bir West Side projesi vardı. Büyük böyle bayağı büyük bir yapı ve orası üzerinden alınan rüşvet iddiaları vardı ama yani herkes anlattı neredeyse İBB iddianamesi içerisinde ifadelerde. Adem Soytekin anlattı, Beyazlar anlattı, işte yine Veysel Erçevik'le alakalı iddialar vardı. Mehmet Murat Çalık'la ilgili iddialar vardı. Şimdi İBB davası biliyorsunuz çok az konuşuluyor. Çünkü doğru dürüst takibini yapamıyoruz. Çünkü artık oranın haberlerin nasıl çıkacağı daha çok Ekrem İmamoğlu'nun idaresinde ki bu beni çok üzüyor. İnşallah Sekbiz kayıtları böyle toplu bir şekilde gazetecilerle paylaşılsa da biz de İBB davasında tam olarak ne oluyor ne bitiyor görebilsek. Yargı muhabiri olmadığım için gidip duruşmayı seyredemiyorum ama ben araştırmacı gazeteciyim. Dosya elimde olduktan sonra detaylarına çok böyle incelikli bir şekilde bakmaya niyetliyim inşallah. Seyfi Beyaz konuştu ve ifadesinin arkasında olduğunu söyledi. Dedi ki ben dedi Ekrem İmamoğlu senin 18 yıllık dostunum dedi. Ve dedi burada eğriye eğri, doğruya doğru. Biz dedi bu rüşveti sana vermeseydik sen bize iskan falan vermezdin dedi. Ekrem İmamoğlu da bayağı şey yaptı. Ya bu nedir müfteri misin sen işte iftira bunlar işte yakışıyor mu böyle şey yaptı tepki gösterdi. Ama Seyfi Beyaz West Side'la ilgili verdiği rüşvetleri detaylı bir şekilde anlattı. 7 dükkan 5 daire verdik. 3,5 milyonluk da bir çek verdik. O dönem bu arada 7 dükkanla 5 dairenin güncel fiyatının o dönem 10 milyon lira olduğunu söylüyor. Yani 3,5 milyonluk çek de oldukça yüksek yani oradaki evlere şeylere baktığınız zaman. Biz diyor devirleri yaptık işte Adem Soytekin üzerinde. Adem Soytekin mesela bu çok vardı. Adem Soytekin'e yapıyorlar. Adem Soytekin'in çalışanları üzerinden yapıyorlar. Çalışanları bile sanıktı o yüzden. ASOY inşaatla alakalı olarak. Onun haricinde başka babası üzerinden yapılan devirler var. Onlara da bakacağız. Şimdi Seyfi Beyaz da diyor ki
Ya biz rüşvet verdik, yine de iskanı çıkartamadık. Şimdi CHP'li belediyelerle ilgili böyle hep çok bu soruşturmalar açılmadan önce de yani herkesin kulağına gelen mesele buydu. Rüşveti veriyoruz, iş gene de olmuyor. Hani bu aşamada bir daha istiyor. Bu sefer öbürü istiyor, öbürü istiyor. Ona verdim, bana niye vermiyorsun? Ya da işte senin sermayedarın, ortağın çok zenginmiş, bir de buradan ver gibi iddialar oluyordu. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'nun karşısına 18 yıllık dostu Seyfi Beyaz çıkıyor, diyor ki kardeşim kim vermek ister diyor bu evleri gönüllü yani. Kim yaptığı inşaatta evleri vermek ister? Beraber ortak mıyız, neyiz biz? Bu arada Adem Soytekin'in iddiası da Muzaffer Beyaz'la özellikle benden bağımsız da konuşuyordu Ekrem İmamoğlu. Hani çok yakınlardı onlar. Zaten HTS kayıtları iddianamede var, bayağı yakınlar. Yıllar yılı ortaklık yaptıkları zamanlar var. İşte AVM'ler var vesaire. Beyazlarla yedikleri içtikleri ayrı geçmiyor ve Seyfi Beyaz karşısına çıkıyor. Diyor ki kardeşim sen istedin, yoksa nasıl çıkacaktı bu iskan diyor. Biz diyor 3 milyonu ödedik. KDV dahil rüşvet ödedik. 3,54 milyon TL'yi de ödedik diyor. Yoksa Adem Soytekin bize söylemişti, zaten muhatap olacağımız kişi Adem Soytekin'di. Adem bize dedi ki bu parayı vermezsen iskan miskan yok dedi. Ardından da biz mecbur parayı verdik, iskanı aldık diyor. Üstelik birkaç ay sonra 3,54 milyonu verdik, yine diyor alamadık. 100 bin lira daha istendi diyor o dönem. Mado'da oturduk Adem Soytekin'le. Bakın iddianamede savcılık, o dönem başsavcı biliyorsunuz Akın Gürlek'ti, tek tek şunlara bakmışlardı. Yani mesela adam diyor ki ben diyor Adem Soytekin'le şu tarihte şurada oturdum, şu parayı teslim ettim. Başsavcılık hemen bakıyor, diyor ki gerçekten bir nakit para çekmiş mi, döviz alıp bozdurmuş mu, bir şey yapmış mı, bir hareketlilik var mı? İşte mesela 3 milyon TL mi? Evet, 3 milyon TL'lik bir nakit yakalıyor mesela savcılık. Bunu yazıyor iddianameye. Ve diyor ki işte ben diyor şu tarihte Mado'da Adem Soytekin'le görüştüm. Kamera kayıtları var mı? İşte araç yoldayken şey olmuş mu? Mobeselere görünmüş mü? O bölgenin kamera kayıtları var mı? Beraber HTS baz analizleri var mı? Kaç kere telefonda görüşmüşler? Kaç kere yan yana sinyal vermişler? Westside müthiş bir dosya bu arada. Eylem olarak Westside'da kurtuluş yok. Bayağı sağlam çalışmış savcılık mesela. Ben o dönem anlatmıştım. Yine merak eden olursa ecesevim.com'da Westside'ı yazdım ben. Geçen sene falan yazdım. Orada bakabilirsiniz. İfadeler de vardı zaten. En son diyor 100 bin lirayı verdik. Biz diyor son bu kadar parayı verdik. Daireleri verdik. 3,5 milyonu verdik. 100 bin lirayı verdik. Daha ondan sonra anca iskan alabildik diyor. Yoksa iskan aldığımız tarihte 12 Kasım 2019. 2019, bak düşünün, o dönemden düştükleri derdi düşünün. Şu an mesela bugüne kadar hala da 1 doların yakalanmamış olması çok üzücü. Nerede bu para? Kayıt dışı bu para. Ya inanılmaz. Yani kurulan sistem %10'luk, %20'lik her hak edişten alınan paralar, rüşvetler, bu kadar insanın, çalışanlar dahil ve çok büyük iş insanları, büyük holdingler, onların sahipleri dahi söyledikleri, anlattıkları bu para nerede? Ya mesela ilk insan merak ediyor. Acaba bu Süleymancıların kardeşi, liderinin kardeşinin yakaladığı altınlarla bir ilgisi var mı? Çünkü Ruşen Çakır söylemiyor muydu? Süleymancılara yapılan operasyon Ekrem İmamoğlu'na yapılmış demektir diye. Bilmiyoruz yani. Acaba bir bağlantı var mı? Ya da taç dövize yapılan soruşturmadan bununla alakalı bir şeyler çıkacak mı? Bunlar birleşecek mi? Bunlar bence çok önemli sorular ve her gazetecinin sorması gereken sorular. Çünkü sizin, bizim, çocuklarımızın paralarından, kamu kaynaklarından bahsediyoruz burada. Yani yollarımız daha iyi olamıyorsa, köprülerimiz daha iyi olamıyorsa, bugün İBB ile alakalı çok daha böyle fazlasına sahip olamıyorsak bizim cebimizden giden bu paralarla ilgili olduğu için. Yani burada en yakın arkadaşı adam bunu söylüyor. 18 yıllık arkadaşı yani. Bir de burada şeyi kaçırmışım. Bir tane daha slaytımız vardı. Oradan anlatmış olayım. Evet. Hasan İmamoğlu. Baba Hasan İmamoğlu, biliyorsunuz İmamoğlu İnşaat AŞ'nin sahibi aslında 50 senelik firma yani. Baba Hasan İmamoğlu ve oğlunu da işte inşaatçı, kendi vizyonuyla geliştirdiği, büyüttüğü bir süreç. Daha önce de ben haberlerde de yapmıştım. Sadık takipçiler hatırlayacaklardır. Çağdaş Ses'teyken 2014 senesinde İmamoğlu İnşaat AŞ'nin nitelikli dolandırıcılıkla ilgili yargılandığını, baba oğul yargılandıklarını
Ve bu kapsamda da adaylaştırılmaması gerektiğini yazdığım, Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olmaması gerektiğini yazdığım yazılar vardı. Çünkü sorunlu bir profildi. Muhtemelen başını ağrıtırdı partinin, CHP'nin gibi. Böyle bir süreç vardı. Şimdi Hasan İmamoğlu İBB iddianamesinde hep şöyle geçiyor. Mesela rüşvet mi alınacak? Hasan İmamoğlu'nun üzerine daireleri geçiriyorlar. Yani mesela Adem Soytekin'in üzerine yapıyorlar. Adem Soytekin Hasan İmamoğlu'na satıyor gibi gösteriyor, devir ediyor. Ya da direkt Hasan İmamoğlu'nun üzerine geliyor. Şimdi bununla ilgili de şöyle bir şey bulunmuş. Mesela Hasan İmamoğlu'nun hesabından diyelim ki Seyfi Beyaz'ın hesabına işte 3 tane daire 10 milyon TL mi? 10 milyon TL para gönderiliyor. Rakamları şu anda iddianame önümde olmadığı için farazi söylüyorum. Mesela 10 milyon TL diyelim ki para gönderiliyor. Sonra Hasan İmamoğlu yanına Tuncay Yılmaz'ı alıyor. Gidiyor müteahhitin ofisine ertesi gün mesela. 10 milyon TL'yi elden alıyor. Çantayla gidiyor. Böylece evin parasını ödenmiş olarak görünüyor. Ola ki bir soruşturma açılırsa ben İBAN'dan bu evin parasını gönderdim diyecekler diye. İddia bu. İddianamede diyor ki hayır kardeşim bak adam müteahhit anlatıyor işte. Diyor ki geldiler elden parayı aldılar. Kameroğlu İnşaat. Kameroğlu İnşaat'tan alınan evler, villalar, aynı şekilde mesela şeye de 2 tane daireyi de Derya Çayırgan'a vermişler Kameroğlu İnşaat'tan. Yani masak raporlarında hepsinde vardı. Aynı şekilde yine Dilek İmamoğlu üzerinden yapılan oradaki evler, transferler, birçok iddia vardı. Ki mesela sanığı bile değil Dilek İmamoğlu duruşmanın, yani davanın. Aile üzerinden dönen bir kara para aklama iddiası şu anda İBB davasında soruşturuluyor ve en yakın arkadaşlarından birisi Westside'ın, yani proje geliştiricisi, sahibi Seyfi Beyaz çıktı dosyayla, yüzleşti ve benden rüşvet istediniz de ben bunları verdim dedi. Ekrem İmamoğlu trip attı ama hani tribin hukuki bir karşılığı var mı zannetmiyorum. Fakat burada tabii Muzaffer Beyaz'la alakalı da bir sürü sıkıntılı süreç vardı ve bu şahıslar tutuksuzdu. Savcılık Muzaffer Beyaz'la ilgili acil tutuklama talep etti. Reddedildi, itiraz etti. Şu anda bu muhtemelen yarına netleşmiş olur. Şu anda yayına girdiğimizde net değildi. Ve birçok daireyle ilgili devirler şu anda İBB davasında konuşulan konulardan birisi. Evet, uyuşturucu testlerine gelelim. 2 ilginç uyuşturucu test sonucu var. Bunlardan ilki Sebahattin Muzaffer Şirin isimli şahıs. Bu şahıs Galatasaray'ın tribün lideri ve Ultra Aslan'ın başındaki isim olarak geçiyor. Bu hafta biraz dalgalı bir şekilde bunun konuşulduğunu gördük. Yani çok hareketlendirdi tribünleri. Galatasaraylıların yüksek tepki gösterdiğini gözlemledik. Yani uyuşturucu meselesiyle ilgili değil sadece. Daha önce yaptığı açıklamalarla ilgili biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Neden? İşte uyuşturucu ve bazı şeyler vardı, suç teşkil eden unsurlar vardı. Onlarla alakalı gözaltına alınmıştı. Evinden ruhsatsız tabanca, 65 milyon TL para, beyaz çelik yelek gibi böyle 3 adet çelik yelek, tuhaf şeyler çıkmıştı. Daha sonra ev hapsiyle serbest bırakıldı. Ultra Aslan'ın lideri, ancak gözaltındayken gazetecilere dönük bir alan vardı. Tam orada rutin işlemler gerçekleştirilirken polislerin kollarının arasında Sayın Öcalan'a özgürlük, Sayın Öcalan'a özgürlük diye bağırdı. Tam da çerçeve yasanın geçtiği günden söz ediyoruz. Gözaltı buna denk gelmişti. Bir anda sosyal medya hareketlendi. İnsanlar dediler ki yani Ultra Aslan'ın lideri sağcı muhafazakar falan değil miydi? Yani hani anlamadık, ne alaka Sayın Öcalan özgürlük? Yani bir, hani milliyetçiydi bu şahıs diye konuşuyorlardı. Gazeteciler de konuşuyor. Belki ironi yapmıştır, belki şey gibi. Sonra herkes ifadesini bekledi. Sonuçta ironi yaptıysa bunu söyleyecektir ya da işte, gerçi o da ironi içinde çok ağır bir şey, bu kadar sert bir şekilde Sayın Öcalan özgürlük diye bağırmak. Sonra ifadesinde dedi ki yo dedi, ben işte terörsüz Türkiye sürecini desteklediğim için Sayın Öcalan'a özgürlük diye bağırdım dedi. Yani böyle şey gibi, hani Dem Partili bağırmaz böyle yani. Hani bu şey içerisinde çok ilginçti. Haliyle Galatasaray'da çok büyük tepkiye sebep oldu. Yani taban nezdinde birçok ultra aslan şubesi ayrıldı. Yani biz dedi bağımsız devam ediyoruz. Çünkü gözlenen şu ki aslında Sabahattin Şirin'i istifaya zorlamaya çalıştılar. Ancak istifa gelmedi. Kimse, yönetim de görevden almadı.
Artık bu sefer dediler ki o zaman biz kendimizi feshederiz ve bağımsız devam ederiz. Yani taban nezdinde bir şey vardı, tepki vardı. Şimdi uyuşturucu testinin de pozitif çıktı, ortaya çıktı. Özellikle saçında amfetamin ve metamfetamin bulunduğu tespit edildi. Burada sonra galiba avukatı bir açıklama yaptı ve hani biraz da böyle üstü kapalı bir şekilde testlerin doğru olmadığına yönelik bazı ifadelerde bulundu ama sonra da adli kaynaklar yalanladı, yani gayet net bir şekilde bu şeyin olduğu, uyuşturucu testiyle ilgili herhangi bir şüphenin olmadığına dair. Burada husus net, yani uyuşturucu kullanan, evinde ruhsatsız silah, çelik yelek ve kayıt dışı para bulunan bir şahıs ve Galatasaray'ın tribün liderliğine devam ediyor. Neden bilmiyoruz ama Galatasaraylılar süreçten pek memnun görünmüyor. Bu da önemli bir gelişmeydi bu hafta yaşanan. Bir uyuşturucu pozitif çıkan bir şahıs daha var, iki şahıs daha var. Bunlar da siyasetçiler. Birisi İzmit CHP ilçe başkanı Gökhan Ercan, diğeri de İzmit Belediyesi CHP meclis üyesi Hamit İlker Ulusoy. Bu şahıslarda özellikle İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında işlem gören şahıslardan ve belli ki yine onlarla ilgili de bir ihbar varmış ki adli tıp test gerçekleştirmiş. Bu test neticesinde Ulusoy'un idrarında metamfetamin bulunmuş. Ercan'ın ise yine aynı şekilde idrarında metamfetamin bulunmuş. Tabii bunlar çok ağır bağımlılıklar bu arada, yani hani metamfetamin falan böyle korkunç, çok tedavi olup bir ömür tedavi görmesi, böyle hani şey altında kalması gereken, bu kadar hani en alakasız siyaset, futbol, ticaret, oyunculuk, hani o kadar alakasız sektörlerde ilgili ilgisiz isimler bir anda o kadar çok uyuşturucu bağımlısı olarak çıkıyor ki çok üzücü. Bunlarla ilgili sorun şurada: bir yandan da tedavi olması gereken şahıslar bir yerlerde yönetici oluyor ve kitleleri yönlendirmeye, kitleler adına karar alma merciği olmaya devam ediyor. Şimdi bu mantıklı mı? Yani uyuşturucu kullanan birinin iradesinin yerinde olduğunu kim iddia edebilir? Yani şöyle düşünün, yurt dışında işte modern medeni ülkelerde, bizim gibi modern medeni ülkelerde devlet yöneticilerinin işte kullandığı psikosematik ilaçlar, psikiyatrik ilaçları bile karar merciğini, iradesini etkileyebilir diyerek tartışma unsuru yapıyor insanlar. Yani metamfetamin kullanan yönetici olur mu yani? Yazık, bunların tedavi olması lazım. Ancak görüyorsunuz özellikle 2024 yerel seçimlerin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin şu anda işi gücü bırakıp bu adaylıklar üzerine çalışıp nasıl bir süreçten geçtiğini en azından önce bir arka planda çalışıp ardından da kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Bu adaylıklar nasıl belirlenmiş? Bu belediye meclis üyelikleri nasıl belirlenmiş? Vatandaş adına karar alacak olan bu şahıslar hangi kriterlerle listelere girmiş, hangi kriterlerle CHP'lilerin oylarının sırtına binerek kendilerini dokunulmaz yapmışlar? Bunların ortaya çıkması önemli olacaktır diye düşünüyorum. Yine eski Cumhuriyet Halk Partili ve pek çok böyle Güneş Motel Pazarlıkları gibi pek çok parti değiştiren isimlerden Cemal Enginyurt, oğlu gözaltı işlemi yapılır gibi çağrıldı, ifadeye çağrıldı ve o da özellikle aklama suçları soruşturma başkanlığınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen bir soruşturma kapsamında çağrıldı. Burada Mehmet Sedat Erge isimli şahısla birlikte ifadesi alınması için. Suçlama şu: halk sağlığını tehlikeye atma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama. Burada Red Gym isimli bir spor şeyi varmış, spor salonu varmış ve oranın ortaklarındanmış bu şahıs. Ve ora üzerinden performans arttırıcı ürünlerle çeşitli yasaklı maddelerle ilgili ticarete aracılık etmek ve hani kayıt dışı denetim sistemlerinin dışındaki protein tozu gibi vatandaşın sağlığıyla oynanacak ve hani herhalde o kas yaptıkları bir şey var, içtikleri gıda takviyeleri vesaire, bunlarla ilgili merkezi olmakla ilgili bazı ihbarlar varmış. Bunlarla ilgili bir soruşturma başlatılmış. Ama aynı zamanda arka planda da yürüyen bir masak çalışması var belli ki. Burada da görüyorsunuz mesela Red Gym. Ortada Cemal Enginyurt var. Oğlum Alptürk'ün
şeyi diyor, spor ve fitness salonu, orada bir ziyaret ettim vesaire. 13 Mart 2025 tarihinde. Burada da yürütülen MASAK'la alakalı soruşturma kapsamında aklama suçunun nasıl olduğunu, aslında arka plandaki soruşturmadaki detaylar nedir, onlara bakmış oluruz. Daha soruşturma çok yeni ifadeye gitti ve susma hakkını kullandı. Herhangi bir ifade vermedi. Bu çarpıcıydı. İlginç bir gelişmeydi diyebiliriz. Şu anda bir de yeni partide biliyorsunuz Yeni Parti milletvekili bıçaklandı. Yine Yeni Partili ilçe başkanı tarafından ve hani görüntüleri de medyaya yansıdı. O da oldukça üzücü görüntülerdi. Geçmiş olsun demiş olalım. Yani hayati tehlikeyi yeni atlatmış. Aslında Yeni Parti içerisinde de biraz işler karışık. Tam olarak şeyi oturtabilmiş değiller. Belediye başkanları CHP'de kaldı. Siz burada kalın diyorlar. Belediye meclis üyeleri de aynı şekilde. Ama mesela bir operasyon olan belediye başkanlığı olduğunda orada CHP'deki üyeleri yönlendirmeye çalışıyorlar. Böyle tuhaf girift ilişkiler içerisindeler. Biliyorsunuz Menderes Belediyesi'nde AK Parti'nin adayı kazandı ve ortalık bayağı bir şenlendi. Ece Sevim TR Instagram hesabımdan bazı kavga görüntüleri paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Oldukça ilginç bir kavgaydı. Yani içerideki kavga dışarıya, psikolojik kavga fizyolojik noktaya taşmış durumda. Yani CHP ile İyi Parti'nin bölünmesi aslında ilkesel bazda ve siyasi değil. Yani tamamıyla yolsuzlukların yanında durmayı seçenle durmamayı seçenler arasında bir ayrım. Yani orada o insanları herhangi bir ilkede bir arada tutabilmeniz mümkün değildi. Bu olmak zorundaydı. Burada da ilginç bir şekilde hiç aslında AK Parti'nin hiç daha önce seçilemediği yerlerde bile biz muhtemelen AK Parti'de görmüş olacağız ve ilk kez belediyecilikle tanıştıkları bazı noktalar olacak gibi görünüyor bazı yerlerin. Yani Yeni Parti hususunu biraz konuşacağız, ayrıca ele alacağız. Bu bıçaklama noktasına varması inanılmaz üzücü. Yani suç konuşuyoruz biz burada sürekli, soruşturmaları konuşuyoruz. Arka planını, derinliklerini ama bir yandan da tabii ki siyasi, kapalı siyaset noktası var. Orada da nereye tekabül ettiğini medya okuryazarlığıyla ele alıp analiz etmeye çalışıyoruz. Bugün de haftanın ortasında 20 Ağustos'a girmiş olduk. Benimle birlikte olduğunuz için gündemi Ece Sevim'le Dosya programında tüm detaylarıyla birlikte analiz edip takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte yol yürümek inanılmaz keyifli. Çok heyecanlanıyorum sizlerle buluşacağım için. Çok seviniyorum. Çok güzel olmadı mı gerçekten burada bu programları yapmak? İnşallah daha da büyük, daha da böyle güzel şeyleri, güzel dosyaları konuşacağımız konular olur. Yine daha da birlikte olmaya devam ederiz. Sağlığımız yettiğince, nefesimiz el verdiğince. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz beğenin çıkmadan, yayını kapatacağım. Sonra da hype yapmadıysanız hype yapın. Skor tablosuna girelim. Hepinize keyifli bir akşam diliyorum. Cuma akşamı Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.